Efendim şimdi bu dilimde dış politikayı konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Sayın Yavuz Aslan günaydın diyelim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Yavuz Aslan şimdi aslında İsrail'den yapılan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama üzerinden. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı o açıklamada Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmesi gerektiğini ve Filistin'e aynı zamanda da aslında mazlumları işaret ederek bu anlamda da çok daha güçlü günlere, çok daha güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra İsrail Dışişleri Bakanı'ndan ilginç, sıra dışı aslında X hesabından paylaşım geldi. Irak'ta devrilen Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı fotoğraf karesine koydu. İkisini de kıyasladı. Ardından çok sert tepkiler geldi Ankara'dan, hükümet tarafından açıklamalar. Şimdi yetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu açıklamaları. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yapmış olduğu üyesi dahi olmadığı NATO'ya bir çağrıda bulundu. Önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı Katz. Ardından da NATO'ya Türkiye'yi NATO'dan çıkarması gerektiğini söyledi. Nasıl yapıyor bu açıklamaları? Bir yere dayandırmak mümkün mü yoksa münferit olarak kendi mi yapıyor? Şimdi en son ABD'de gerçekleşen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderlerine hitabında şöyle bir cümlesi var. Bunun geçmişi oradan geliyor, İsrail'in rahatsızlığı. NATO ve İsrail arasındaki askeri ilişkiler, diplomatik ilişkiler kabul edilemez ve NATO üyesi bir ülke olarak günü geldiğinde bunu veto edeceğiz dedi. Biliyorsunuz NATO'da kararlar ortak alınıyor. Bütün NATO üyelerinin ortak alıyor. Zaten bu İsrail'i rahatsız etmişti. En son Rize'de gençlerle konuşurken savunma sanayimiz güçlenirse, ordumuz güçlü olsa, Türkiye güçlü olursa Libya ve Azerbaycan'a nasıl etki oluşturursak işgal altındaki Filistin ve İsrail'e de etki oluşturur demesi adeta Tel Aviv'in sinir uçlarına dokundu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir askeri başlıkla konuştu. Ordumuz güçlenirse dedi. Türkiye'de bir NATO üyesi ve Türk ordusu NATO ile ilişkilerinden dolayı F-16'lardan tutan birçok silah envanterine sahip oldu ve muharip bir gücünü arttırdı. Şimdi Hollanda'dan da benzer bir açıklama geldi. Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasının NATO'dan çıkartılsın diye. İsrail'in yapmak istediği NATO ülkeleri içinde İsrail ile ilişkileri olan ya da İsrail destekçi ülkelerin Türkiye'nin NATO üyeliğinin sonlanması tartışmasını açmak. Ama bu reel olarak Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması reel olarak mümkün değil. Çünkü NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkeden söz ediyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bu güce sahip ABD'den sonra. Bu tamamen Erdoğan'ın açıklamalarına karşı olan bir durum. Ama bu çok ilginç. İlk defa İsrail'den, Tel Aviv'den Türkiye'nin güvenlik stratejileriyle ilgili açıklamalar geldi. Bundan önce de çok ağır bir ibare kullandılar. Yani Türkiye böyle bir şey yaparsa, bir askeri faaliyet yaparsa Türkiye'yi yok ederiz diye tehdit ettiler Türkiye'yi. Bu da Orta Doğu medyasında birinci gündem. Ben şöyle diyorum, yakın tarihimize Arap-İsrail savaşlarını bir kenara koyarsak ilk defa bir devlet başkanı işgalci İsrail'e bir askeri başlıkta diplomatik açıklama yaptı. Yani bu bir savaş ilanı değil, müdahale edeceğiz değil. Ama biz güçleniyoruz. Biraz gözdağı vermek. Ben bu açıklamaların arkasının geleceğini düşünüyorum. Bir de o açıklamalarla ilgili Göksu Hanım bir notumu ileteyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu yaptığı zamanlama çok önemli. Tam Golan'a füze atılmış. Lübnan'a İsrail saldıracak mı derken Ankara-Şam yakınlaşmasında yüksek perdeden konuştuğu bir zamanda Türkiye ordumuz güçleniyor mesajı vermesi bana göre hedefine atılmış bir ok. Zaten Tel Aviv'den gelen açıklamalarda bunu gösteriyor. Yani diplomatik olarak da açıklamanın zamanlaması çok önemli. Bölgesel bir savaş istiyorsunuz. Gazze'deki ateşi bölgeye sarmak istiyorsunuz. Bu Lübnan'dan sonra Suriye'ye sıçrayacak demek. Yani İsrail'in Lübnan'a saldırması onun sadece Güney Lübnan'daki hatta değil, Golan üzerinden Suriye'ye de sıçraması. O da Türkiye'yi birinci derece etkiler. Ordumuz güçleniyor, biz hazırız mesajı. Bu tartışmalar devam edecek. Asıl burada ABD gibi NATO ülkesi üyelerinin buna vereceği mesaj. Bu yeni bir açıklama. Gün içinde yeni NATO Genel Sekreteri göreve başlamadı ondan ya da ABD gibi mesela İngiltere bana göre çok önemli. Şunu diyecekler mi? İsrail sen NATO üyesi değilsin. Türkiye bizim çok önemli bir müttefikimizdir. Bizim güvenlik stratejilerimiz üzerine böyle açıklamalar yapamazsın. Kabul edilebilir bir açıklama değil diye bir açıklama yapacaklar mı? Asıl bunu bekleyeceğiz. Yani bizim müttefiklerimiz biliyorsunuz siz de yayınlarda çok yorumluyorsunuz. Birimiz hepimiz birimiz için. NATO'nun ana stratejisi güvenlikte budur.
Bunu ortaya koyacaklar mı? Ben koyacaklarını düşünmüyorum. İsrail cesaret hapı yutmuş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden güç alıyor, destek alıyor. Yoksa bu açıklamaları yapamaz. Biz 9 ayına varan Gazze vahşetinde güvenlik stratejilerine, askeri terimlere, savaş ihtimallerini çok konuşmaya başladık. Bana göre bu bir süre daha devam edecek. Bu birinci gündem Tel Aviv'de. Yani Cumhurbaşkanı oranın medyasına baktığımızda 2 gündem var Göksu Hanım. Güney Lübnan'a saldırı olup olmayacak. Orada gazeteler onu yapıyor. İkincisi de Sayın Erdoğan'ın açıklaması. Hatta bir Arap medyasında sizle de paylaştım. Güzel bir manşet vardı. İkinci Van Münih'te çekti Erdoğan diye. İsrail'e yani öyle yorumluyorlar. Yani Davos'taki Van Münih çıkışında bir atıfta bulunarak görüyorlar. Ben zamanlaması açısından çok önemli ama şey var. Yazılıyor. Nasıl böyle bir açıklamada bulunabiliyor? Türkiye'yi nasıl işaret edebiliyor İsrail Dışişleri Bakanı? NATO'dan böyle bir talepte bulunabilmesi için, çünkü üye bir ülke değil. Diplomatlara aslında NATO'da bulunan diplomatlara Türkiye'yi ikaz en azından çekilmesi gerektiğini, üyesi olmadığı bir ülke... Aslında diplomatik olarak bu imkansız. Yani Dışişleri Bakanı'nın bir karşılığı yok. Çünkü NATO'ya üye değil. NATO'nun partneri değiller. Yani ilişkisi olan bir ülke de değil. Tamamen bunu Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından sonra diğer gücü aldığı bir yer var mı? ABD, Amerika Birleşik Devletleri. Siz de yorumladınız. Kongrede nasıl alkışladılar? Yani düşün, o ABD'nin elit siyasetlerinin verdiği o kare İsrail'in ABD'yi kontrol ettiğini görüyor. Burada aslında bu açıklamayla ABD'ye sen de bir şeyde. Aslında bu açıklaması. Bakın, ben bu bir komplo teorisi olarak düşünmesin. Bu F-16'larda sorun çıkartmaları, yeni güvenlik başlıklarını açmaları Türkiye'nin İsrail'e karşı yürüttüğü politikaların ABD'ye yansıması. Yani açık konuşayım, çok üst düzeyden Gazze'deki vahşete Türkiye tepki gösteriyor. Dış politikayı takip eden herkes bilir. Bir tane Arap liderden bu açıklamayı gördük mü? 10 aya bakalım. 7 Ekim'den bu yana 9 aya bakalım. Herhangi bir Arap ülkesinden buna benzer, buna yakın bir açıklama var mı? İşte Netanyahu çıktı. Arap liderleri koltuklarınızda oturun. Sessiz olun. Olun ki menfaatleriniz ve çıkarlarınız içinde tehdit etti. Bir tane Arap ülkesinin lideri cevap vermedi. Biz egemen ve bağımsız bir devletiz. Sen ne diyorsun ey Netanyahu diyemedi. Ama Türkiye'nin özellikle Gazze'deki çocuk ölümlerinden, vahşetten dolayı reel politik olarak üst perdeden gidiyor. Mesela Türkiye'deki Mossad'ın açıklaması vardı. İşte Ürdün'de, Katar'da, Türkiye'de operasyon yapacağız Hamas üyelerine. Mesela MİT'in açıklaması bana göre çok önemli ama sakın ha dedi MİT. Ondan sonra geldi? 3 tane üst üste Mossad operasyonu geldi. Aslında alttan alta güvenlik başlıklarında İsrail ile Türkiye arasında bir mücadele var. Yani adı konmamış bir mücadele var. Siyaseten de Cumhurbaşkanı bunu demesi ayyuka çıktı. Ve bunun yansımalarına bakmak lazım. Bana göre ABD, İngiltere gibi NATO'nun önemli ülkelerinin buna NATO Genel Sekreterinin ne diyeceği. Ben gün içinde Dışişleri Bakanlığımızdan bu konuda bir açıklama geleceğini, sabah gündeme bakamadım, geleceğini, diplomatik bir karşılık verecek. Çünkü İsrail Dışişleri bir açıklama yaptığında bizim Dışişlerimiz ya da Hakan Fidan Bey, Dışişleri Bakanımız cevap veriyor. Bu karşılık gelecek. Bu da Gazze'deki 9 ayda devam eden vahşetin bir sonucu. 7 Ekim'deki konuştuğumuz konuları artık konuşmuyoruz ilk günlerde. Diplomasi, açıklamalar çok farklı bir noktaya geldi. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. Yani İsrail'den buna benzer açıklamalar gelecek. Peki Türkiye ne yapabilir İsrail'e bu açıklamalarıyla ilgili? Bu açıklamaların hem sonu gelmesi hem de Türkiye'den atılabilecek adım ne olmalı? Türkiye reel bir diplomasi yürütüyor. Yani İsrail'e karşı bir askeri etki ya da bir savaş planı yok Türkiye'nin müdahale olarak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması, Lahey'de bulunan Adalet Divanı'na Türkiye'nin destek vermesi, ticaretin kesilmesi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı özelinde politikalar, ama NATO başlığı farklı. Mesela NATO Genel Sekreterinin açıklama yapması gerekir. Onun sorumluluğunda olan bir şey. Sen bizim bir üyemizle ilgili açıklama yapamazsın demesi lazım. Müttefiklerin tavrı çok önemli burada. Çünkü bir NATO üyesine isim verilerek, hedef göstererek. Şöyle bir soru soralım. Ben hani bir gazeteci okumasam, Türkiye NATO'dan çıkartılırsa biz de NATO kalkanı içinde olmadığımızdan İsrail bize mi saldıracak? Hani o zaman NATO bizi korumayacak. 5. madde, bir NATO ülkesine dışarıdan bir saldırı olduğunda bütün NATO müttefikleri gidip onu yapacak. Amaçları bu mu? Yani bunu mu yapıyorlar? Bana göre bunun diplomatik olarak takibi çok önemli. Ben ABD ve İngiltere'ye gene işaret ediyorum. Onun nezdinde bundan sonra mutlaka bizim o telefon diplomasi dediğimiz diplomatlar görüşmüştür. Biliyorsunuz NATO'nun bir askeri bir de siyasi kanadı var. Ben NATO Genel Sekreterinin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan konuğumuz da, kendisine katkılarından dolayı çok teşekkürler. Başarılar efendim.